Merhaba. Perilerin Bahçesi'nde bugün günün konusu yeni dikilen bir incir fidanı nasıl kışlatılır? Ya da yeni dikilen bir incir fidanı soğuk iklime nasıl alıştırılır? Bazı bitkiler kış soğuklarından hiç etkilenmeden kışı atlatmakta. Örneğin elma fidanı. Kışı rahatlıkla atlatabilme genetik yeterliliğine sahiptir. Burada elma fidanının genetik özelliklerinden dolayı hücrelerde meydana gelen değişiklikleri yapma yeterliliğine sahip olduğundan dolayı elma fidanları kışı rahatlıkla atlatabiliyor. Ancak aynı şey burada görmüş olduğunuz gibi bardakçı incir fidanında maalesef söz konusu değil. Burada görmüş olduğunuz incir fidanımız özellikle kış soğuklarını atlatabilme genetik yeterliliklerine sahip değil. O yüzden bizim bu bardakçı incir fidanını soğuk iklime adapte etmeye yardımcı olmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir incir fidanının genetik özelliklerinden dolayı soğuk iklime adapte olması birçok faktöre bağlıdır. Ancak sizlerle paylaşacağım burada iki temel faktör var. Birincisi incir fidanında bulunan hücrelerin su miktarını azaltmak. İkinci faktör ise incir fidanı hücrelerinde bulunan şeker oranını yükseltmek. Bu iki faktör üzerinde çalışmalar yapacağız. Bu iki faktörü düzenlediğimizde incir fidanımızı soğuk iklime adapte etme yolunda ilk adımı atmış olacağız. Ancak burada bu iki faktörü dengeleyip soğuk iklime incir fidanımızı adapte etmek için öncelikle bir incir fidanında ya da herhangi bir ağaçta su döngüsü nasıl oluyor? Öncelikle bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Peki bitkilerde su döngüsü nasıl sağlanıyor? Şu an sağımda görmüş olduğunuz Blue Atlas Cedar bir ibreli yaklaşık 5 metre boyunda. En tepe noktasına köklerdeki su nasıl çıkıyor? Ya da Cupress sempervirens Akdeniz servisi 6 metre boyunda köklerdeki su en tepe noktaya nasıl iletiliyor? Ya da burada görmüş olduğunuz incir fidanlarımız var. Bu incir fidanlarının köklerdeki su en tepe noktaya nasıl taşınıyor? Şu anki tarihi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralığın 14. günü ve kış mevsimi içerisinde bulunmaktayız. Şimdi size bu incir fidanında köklerdeki suyun en tepe noktaya nasıl taşındığını ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Köklerdeki suyun ağacın gövdesine, dallarına ve yapraklarına taşınmasına sebep olan en önemli olay terlemedir. Peki terleme nasıl oluyor? Öncelikle incir fidanının yapraklarını incelediğimizde bu yaprakların üst kısmında ve alt kısmında stomalar bulunuyor. Stoma dediğimiz basit anlatımıyla kapakçıklar da diyebiliriz. Bu kapakçıklar gün ışığıyla, gündüz saatlerinde gün ışığıyla beraber açılıyor. Dolayısıyla bir terleme meydana geliyor. Bu terlemenin meydana getirmiş olduğu negatif basınç köklerdeki suyun gövdeye, dallara ve yapraklara taşınmasına neden oluyor. Bu su döngüsü, bu öz suyun döngüsü ta ki bu yapraklar dökülene kadar devam ediyor. İncir fidanı yapraklarını dökmesine rağmen kış mevsiminde de bu terleme devam ediyor. Ancak çok az miktarda devam ediyor. Bu gövdenin, dalların ve köklerin hayatta kalabilecek yeterlilikte su taşımasına izin veriyor. Bu gövdede ve dallarda bulunan stomalar yani kapakçıklar yine aynı şekilde yaşamsal faaliyetlerin devam ettirilebilmesi için bu şekilde bu döngü kış mevsiminde de devam ediyor. İncir fidanımız kış mevsiminin gelmesiyle birlikte uyku durumuna geçiyor. Yapraklarını döküyor.
Bu az önce de ifade ettiğim gibi gövde ve dallar üzerinde bulunan stomalar çok az miktarda incir fidanının yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çok az miktarda terleme yaparak incir fidanımızın hayatta kalmasını sağlıyor. Bu faaliyetler ta ki ilkbahara kadar bu şekilde devam ediyor. Peki ilkbaharda ne oluyor? Gün ışığının fazlalaşması, havaların ısınmasıyla birlikte gövde ve dallar üzerinde bulunan stomalar daha fazla terleme yaparak öz suyunun, köklerde bulunan besin maddesi ve suyun tekrardan ağacın gövde ve dallarına taşınmasına neden oluyor. Ve daha sonraki süreçte yapraklar çıkmaya başlıyor. Yapraklar yavaş yavaş büyümeye başladığında tekrar yapraklar üzerinde bulunan stomalar yani kapakçıklar gün ışığıyla birlikte açılarak terleme meydana geliyor ve bu köklerde bulunan öz su yapraklara, dallara taşınarak tekrardan incirimiz büyüme faaliyetine giriyor. İncir fidanının soğuğu rahatlıkla atlatabilmesi, soğuğa adapte olabilmesi için bu su döngüsünü bilmemiz çok önemliydi. Su döngüsünde iki önemli faktör var. Birincisi sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donları. Bu iki kritik noktayı aştığımızda incir fidanımızı rahatlıkla kışı don hasarı olmadan, soğuk hasarı olmadan atlatabileceğiz. Burada önemli olan şu. Şu an görmüş olduğunuz gibi incir fidanımız yapraklarını hemen hemen tamamını dökmüş durumda. Kendini kışa hazırlıyor. Dolayısıyla şu an üzerinde bulunan yapraklar, bu görmüş olduğunuz yaprakların var olması ne anlama geliyor? Burada hala stomaların yani kapakçıkların açık olduğu, dolayısıyla bu incir fidanında bir su döngüsü olduğunu gösteriyor. Şu an meydana gelen bir donla kesinlikle bu incir fidanımız etkilenecektir. Bu yaprakların erken dökülmesini sağlayacak faktör nedir? Sulama faktörü. Yani bizim bu incir fidanında suyu çok daha erken kesmemiz gerekiyordu. Sulamayı sonbaharda da devam ettirdiğimiz için görmüş olduğunuz gibi bu incir fidanımız yapraklarını dökmemiş. Dolayısıyla buradaki az sonra göstereceğim gövde odunlaşamamış, sertleşememiş. Bunun soğuktan etkilenmesi kaçınılmazdır. Burada yapacağımız, alabileceğimiz tedbir, birinci tedbir nedir? Bunu sonbahar erken donlardan korumanın yolu bu incir fidanımızın suyunu erken kesmek. Yani sonbahar boyunca buna su verdiğimiz için bu şekilde. Bunun demek ki ne yapmamız gerekiyormuş? Çok daha erken su vermeyi kesmemiz gerekiyor. Bunun daha erken dönemde sertleşme dönemine girmesi, odunlaşma dönemine girmesini sağlamamız gerekiyor. Sonbahar erken donlarında karşılaştığımız durumun aynısını yine ilkbahar geç donlarıyla da karşılaşacağız. Yani ilkbaharın gelmesiyle, havaların ısınmasıyla beraber meydana gelen soğuk olayları, don olayları bizim incir fidanımızı etkileyeceğiz. Burada da yine aynı şekilde incir fidanımızın geç uyanmasını sağlamamız gerekiyor. Yani bu nasıl sağlanmalı? Eğimli arazilerde yani kuzeye bakan yamaçlara diktiğimizde ne olacak? Bu incir fidanımız daha az güneş alacağı için daha geç uyanacak. Dolayısıyla ilkbahar geç donlarından etkilenmeyecektir. Şimdi de sizlerle sonbahar erken donlarından, kış donlarından ya da ilkbahar geç donlarından etkilenen bir incir fidanının gövdesinde dondan meydana gelen bir don zararını sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz 5 yaşında bir incir fidanının gövdesi. Bakın
Bu incir fidanın gövdesi ilkbahar geç donlarından etkilenen bir incir fidanının gövdesini görmektesiniz. Bakın dikine tamamen gövde çatlamış durumda. Buradaki kimyasal olayı size meydana gelen kimyasal olayı, hücre bazında meydana gelen olayı size ayrıntılı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu incir ağacımız ilkbahar geç donlarından etkilenip ölen bir incir ağacı. İncir ağacımızın ölmesinin temel sebebi az önce de bahsetmiş olduğum gibi ilkbahar geç donlarından etkilenmesi. Buradaki olayı ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilkbaharın gelmesiyle birlikte havaların ısınıp gün ışığının artmasıyla birlikte ağacın gövdesinde ve dallarında bulunan stomalar açılıyor. Dolayısıyla köklerdeki su gövdeye ve dallara taşınmış oluyor. Bu sırada meydana gelen bir don, eksi 10 santigrat derecelik bir don, dolayısıyla bu ağacımızın gövdesinin ve dallarının tamamen ölmesine neden oluyor. Çünkü bizim hep hedeflediğimiz neydi? Ağacın hücrelerinde bulunan su miktarını en az seviyede tutmak. İlkbaharla birlikte ne oldu? Hücreler suyla doldu. Dolayısıyla eksi 10 santigrat derecelik bir soğuk bu hücrelerin donmasına neden oldu. Donan hücreler ölmüyor. Buraya dikkat edin. Donan hücrelerin çözülmesiyle beraber hücre duvarları zarar görüyor ve hücre parçalanıyor. Dolayısıyla hücrelerin parçalanması demek ağacımızın gövdesinin ve dallarının ölümüyle sonuçlanıyor. O yüzden sonbahar döneminde, kış döneminde ve ilkbahar döneminde mümkün olduğunca hücrelerdeki su miktarını azaltmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. Diğer bu husus da az önce sizlerle paylaşmış olduğum bu incir ağacımızın hücrelerindeki bulunan şeker oranını yükseltmek. Bunu sağlamanın en temel yolu, en basit yolu, bizim yapabileceğimiz en temel şey sonbaharda potasyum içerikli bir gübreyle incir fidanımızı gübrelemek. Potasyum içerikli gübreler hücrelerdeki şeker oranını yükseltiyor. Dolayısıyla hücredeki bulunan suyun şeker oranının yükselmesi demek o hücrenin donma sıcaklığının düşmesi demektir. Yani soğuk donlara dayanabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu şeker oranını yükseltmemizin en basit yolu sonbaharda incir fidanımızı iyi bir şekilde, doğru bir şekilde yeteri kadar potasyumlu gübreyle gübrelemek. Sonbahar erken donlarından ve ilkbahar geç donlarından incir fidanımızı koruduktan sonra şimdi en önemli kısma geliyoruz. Peki incir fidanımızı kışın sert soğuklarından incir fidanımızın gövdesini ve köklerini korumak için ne yapmamız gerekiyor? Bu görmüş olduğunuz incir fidanımız yeni dikilmiş bir incir fidanı. Bu incir fidanını sonbahar dikimi yapıldı. Dolayısıyla bu kışı atlatabilmesi için mutlaka bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir maçlama yapmamız gerekiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu maç, hemen şu alt kısmını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mükemmel bir maç malzemesi bu. Saman. Bakın. Şimdi size yakın çekimden de göstereceğim bu kısmı. Bakın. Toprağımız nemli görmüş olduğunuz gibi ve sıcak. Toprak soğuk değil görmüş olduğunuz gibi. Çünkü saman toprağı sıcak tutuyor. Mutlaka bu şekilde maçlama yapmamız gerekiyor. 15 santimetre kalınlığında saman kullanabilirsiniz ya da talaş kullanabilirsiniz. Herhangi bir maç malzemesiyle mutlaka bu şekilde maçlamamız gerekiyor. Eğer bu maçlamayı yapmazsanız bu dikmiş olduğumuz incir fidanı kesinlikle ölecektir. Bölge 6'da, bölge 7'de, bölge 8A'da bu şekilde 15-20 santimetre yüksekliğinde bir maçlama yapmanız gerekiyor. Bu maçlamayı yapmadığınız zaman
Bu incir ağacımız, bakın incir fidanı, yeni bir incir fidanı bu. Bir yaşlı bir incir fidanı. Kesinlikle ölecek. Bakın burada bir başka incir fidanı. Sonbahar dikim yaptığım bir incir fidanı. Dikim yapılmış. Bu incir fidanımızın çapı, gövde çapı yaklaşık 2 santimetre civarı bir incir fidanı. Maaşlama yapılmamış bir incir fidanı. Bulunduğum bölge 7A. Bu şekilde, eğer maaşlama yapmadan bu şekilde bırakırsam fidanı, kesinlikle kışı geçiremeyecek. Gövdesi, bu incir fidanımızın gövdesi ve kökleri tamamen ölecektir. O yüzden mutlaka maaşlama yapmamız gerekiyor. En az 20 santimetre yüksekliğinde bir maaşlamayla, buradaki maaşlamayı yapmamızın temel sebebi kökleri soğuğa karşı korumak, gövdeyi korumak değil. Bizim amacımız bu gövdeyi soğuktan korumak değil. Bölge 7'de ya da bölge 6'da bu gövdeyi biz korumak istemiyoruz. Bizim için önemli olan kökler. 20 santimetre civarında bir buraya maaşlama yaptığımızda köklerin kışı ölmeden atlatmasını sağlayacağız. Bizim istediğimiz zaten gövdenin ölmesi. Bu gövde soğuğa dayanıklı soğuğa uyum gösteren bir gövde değil. Bizim hedefimiz yeni bir sürgün oluşturmak. Soğuğa dayanıklı yeni bir sürgün oluşturmak. Bu gövde kesinlikle soğuğa dayanıklı değil. Bu gövde bölge 8A'da, bölge 7'de kesinlikle ölecektir. Bu bitkimiz geçen yıl burada oluşan gövdenin ölmesiyle yeni 3 tane sürgün oluşturmuş. Bakın bunlar sertleşmiş, odunlaşmış, gayet sağlıklı gövdeler. Bu kışı rahatlıkla atlatabilecek yeni soğuğa uyumlu, soğuğa adapte olmuş 3 tane gövde var. Bakınız, görmüş olduğunuz gibi bu incir fidanının ölen gövdesi ne olmuş? Yeni 1, 2 ve 3 tane yeni gövde oluşturmuş. Bu gövdeler görmüş olduğunuz gibi odunlaşmış, gayet sağlıklı, soğuğa uyum sağlayıp bu kışın buna hiçbir koruma yapmadan bölge 7A'da bu soğuğu, kışı atlatabilecek yeterlilikte, bakın, bir gövde oluşturmuş bu incir fidanımız. Bakın aynı şekilde bu incir fidanımız da, bakın buradan bu gövdeyi ölmüş, dolayısıyla kesmişim. Birçok yeni gövde oluşturmuş. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeni gövde oluşturmuş. Şimdi size bu incir fidan hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bu Mart ayı içerisinde çelikle çoğalttığım bir incir fidanı. Mart ayı içerisinde çelikten köklendirdim. Yaz dönemini saksıda geçirdi ve sonbahar dikim yaptım. Görmüş olduğunuz gibi ilk yıl olmasına rağmen üzerinde incirler bulunduran bir incir fidanı. Peki bu incir fidanını diktikten sonra ben ne yaptım? Yani bu kışı nasıl atlatacak? Bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu incir fidanımızı dikimini yaptıktan sonra çok güzel bir şekilde, görmüş olduğunuz gibi, samanla çok iyi bir maşlama yapıyorum. Bu maşlamayı yapmamın temel sebebi incirin köklerini kış soğuklarından, donlarından korumak. Dolayısıyla bu incir fidanımız, bu gövdesi ölecek. Zaten benim istediğim şey bu gövdenin ölmesi, yeni bir gövde oluşturmak. Ama kökleri korumam gerekiyor bu incirin hayatta kalması için. İlkbaharda tekrardan yeni gövdeler oluşacak. İlkbaharda çıkan yeni gövde soğuğa tam anlamıyla uyum sağlamış bir gövde olmayacak. Dolayısıyla bu gelecek yılda oluşan gövdeler kış döneminde tekrar ölecek, ikinci yılda ölecek. Daha sonraki yıllarda, üçüncü yıldan itibaren bu gövde tamamen soğuğa uyum sağlamış olacak. Üçüncü yıldan itibarense bu gövdeyi istediğim şekilde espalyer formunda veyahut da ağaç formunda istediğim şekli vererek üçüncü yıldan itibaren bunu şekillendirmeye başlayacağım. Ancak ilk 2 yıl kesinlikle soğuğa uyum sağlaması için incir fidanlarının mutlaka
ilk 2 yıl bu gövdelerin ölüp yeniden gövde çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde bu incir fidanları soğuğa uyum sağlayabilir. Bir sonraki incir videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.